Herkese selamlar. Bugün kışlık erişte tarifi yapıyoruz. Tam ölçüleriyle yapacağımız erişte tarifimize hemen başlayalım. İlk olarak 5 kilogram unumuza ben 15 adet yumurta kullandım. Yumurtalarımı güzelce çırpma teliyle çırptım ve havuz yapmış olduğum unumun ortasına yumurtalarımızı ekledim. 1 kilogram sütüm var. Süt eklemeseniz de olur ama sütün verdiği yumuşaklık ve lezzet gerçekten çok güzel oluyor. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. 1 çay bardağı öğütülmüş kaya tuzumuzu da ilave ediyoruz. 1 litre de suyumuz var. Bu ölçülerle tam kıvamında bir hamur olacak. Suyumuzu yavaş yavaş ekliyorum. Karıştırdıkça önce bir tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra da elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Hamurun kıvamını ayarlamak için suyumuzu azar azar ilave ediyoruz. Daha sonra hamurumuzun her tarafından un kalmayacak şekilde her tarafını güzelce karıştırıp yoğurma işlemine geçiyoruz. İnanın bu ölçülerle yaptığınızda çok güzel bir erişte hamuru elde edeceksiniz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra katı bir hamur olduğu için üzerini örtüp yaklaşık yarım saat, en fazla 1 saat olacak şekilde dinlendirelim ki hamurumuz güzel açılsın. Dinlenen hamurumuzu açma tahtamızın üzerine alalım ve bezeler elde edelim. Önce rulo şeklinde keselim hamurumuzu. Daha sonra bezelere ayıralım. Ben 5 kilogram undan yaklaşık 20 adet beze elde ettim. Bir tanesini mantı yapmakta kullandım, son bezemi. Ben bezemin büyüklüğünü şu şekilde ayarladım. Sacımın büyüklüğüne göre ayarladım. Eğer siz saçta yapmayacaksanız kurutma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Sacınız yoksa evde sofra bezlerinin üzerine serip kurutabilirsiniz. Ama çok fazla kuruma riski olduğu için büyük bir tavanız varsa, gözleme tavası, onun üzerinde de kurutma işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben sacımın büyüklüğüne göre 20 adet bezeye ayırdım. Bezelerinin büyüklüğü tamamen size ve kullandığınız pişirme aletine bağlı. Gördüğünüz gibi bezelerin bu şekilde üzerini örtüp bu şekilde de dinlenmelerini sağlıyorum. Bu arada bezelerimi elimle yassıladım ki bezelerimin açılması daha kolay oldu bu şekilde. Dinlenen hamurlarımızı ister merdane yardımıyla, isterseniz de oklava yardımıyla açabilirsiniz. Yuvarlak olması çok da önemli değil. Nasıl açabiliyorsanız, sadece çok aşırı ince olmasın yufka gibi. Yufkadan biraz kalın olacak şekilde hamurlarımızı büyütelim. Ben sacımın büyüklüğü kadar yapmaya çalıştım. Önce merdane ile büyütüp daha sonra oklava yardımıyla hamurunuzu açarsanız daha kolay olacaktır. Açmış olduğum hamurlarımı bir bezin üzerine serdim ve hepsinin bitmesini sağladım. Tüm bezelerim bitene kadar hepsini aynı işlemlerle önce merdane, daha sonra da oklava yardımıyla açtım. Çok fazla un serpmedim çünkü hamurumun kıvamı katı bir hamur olduğu için çok fazla una gerek kalmadı, yapışmada olmadığı için. Eğer 2 kişi yapıyorsanız, size yardım eden birisi varsa, biriniz hamurları açarken diğeri de pişirme işlemine geçebilir. Ama ben tek başıma yaptığım için ilk önce tüm hamurlarımı açtım. Daha sonra da hepsini tek tek pişirdim. Ben geçen seneki tarifimde yoğurt kullanmıştım. O şekilde de lezzetli olmuştu. Bu sefer de süt kullanmak istedim. İnanın bu seferki eriştem her seneki yaptığım eriştemden çok çok daha lezzetli oldu. Evet, açmış olduğum eriştelerimi ısıtmış olduğum sacımın üzerine seriyorum. Ve hamurlarımı aşağı yukarı kenarlarından bükerekten her tarafını güzelce pişirmeye dikkat ediyorum. Hiç hamur kalmayacak şekilde her tarafını sacımın kenarlarına getirerek pişirme işlemine devam ediyorum.
Görüyorsunuz içerisindeki sütün verdiği yumuşaklık sayesinde hamurum hiçbir şekilde bükmeme rağmen hiçbir şekilde kırılma olmuyor kesinlikle. Kıvamı, lezzeti, görüntüsü inanın şahane bir hamur oldu. Siz de bu ölçülerle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Eğer daha az yapmak istiyorsanız ölçüleri yarı yarıya kullanabilirsiniz. Tüm hamurlarımı aynı şekilde pişirdim. Evet, pişen eriştelerimi ilk önce böyle hava alması için, hamur olmaması için ayrı ayrı serdim. Daha sonra birazcık soğuduktan sonra ılık olduğu zaman üst üste getirdim ve üzerini örttüm. Şimdi hemen kesme işlemine geçeceğiz. Çok fazla bekletirsek eriştelerimiz kurur ve kesilmeyecek bir hale gelir. Ben eriştelerimi önce 3'er kat olacak şekilde kestim. Daha sonra 5'er kat 5'er kat kesmeye devam ettim. Önce ortasından kesiyoruz. Daha sonra yarım ay olacak şekilde kestiğimiz yarım kısmı diğer yarımın üzerine kapatıyoruz. Sonrasında ince şeritler halinde bıçak yardımıyla kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz şeritleri bıçakla doğramaya başlayabiliriz. Ben iki kat kestim. Eğer siz hani zorlanırsanız tek kat olarak da kesebilirsiniz. Yani üçer üçer 6 kat olacak şekilde ben eriştelerimi kestim. Ne kadar ince keserseniz o kadar güzel olacaktır. Çünkü piştikten sonra da hamur kendini salacağı için uzar ve kalınlaşır. Bu yüzden ince kesmenizde fayda vardır. Görüyorsunuz üst üste koyduğum halde hamurları hiçbir şekilde yapışma olmuyor. O kadar güzel oldu ki hem kıvamı hem pişmesi her şeyiyle tam ölçülü çok güzel bir erişte hamurumuz oldu. Diğerlerini de aynı şekilde kesiyorum. Evet, şimdi tekrar gösteriyorum kesme işlemini. Önce yuvarlak olan erişte hamurunu ortasından kesip daha sonra kesmiş olduğumuz hamuru üst üste koyuyoruz. İnce şeritler halinde kesiyoruz. Kestiğimiz şeritleri de bıçak yardımıyla doğruyoruz. Eğer kenarlarında kalan kısımları bu şekilde kesmeniz düzgün olmazsa onları da üçgen şeklinde kesip makarna olarak pişirip yiyebilirsiniz. İnanın bu erişte hamuru dışarıda satın aldığımız makarnalardan kat kat daha çok lezzetli ve sağlıklı. Kendiniz yaptığınızda ve yediğinizde bunun lezzetini ve emeğinize değeceğini fark edeceksiniz. Şimdi bunu güzelce sofra bezlerimin üzerine serdim. 3-4 gün boyunca kuruyana kadar bu şekilde elimle karıştırarak kurutma işleminden sonra serin bir yerde saklama işlemini geçebiliriz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.